Didim Akyeniköy Mahallesi Yeşiltepe'deyiz. Akyeniköy deyince köy değildir, Didim'in mahallesidir. Bölgenin ismi de Yeşiltepe olarak biliniyor arkadaşlar. Bölgenin en uygun villası. Daha önce 17-16 milyonluk evler tanıtmıştık. Onlar satıldı. Şu anda bu standartlarda emin olun, görmek ayrı, duymak ayrı. Duyuyorsunuz ama gelin gözünüzle görün. Bölgenin en uygun fiyatlı kalan son villası. Yani villalar var da bu standartlarda kalan 14 milyon 500 bin TL en son villadır arkadaşlar. 5 odası var, köşe başıdır. İki tarafı da park. İki tarafı da park. İskana alınmış. Bütün evrakları eksiksiz olarak tamamdır. Ve böyle çayır çimenin içinden size bahsediyoruz. 14 milyon 500 bin TL, denize 6 kilometre yakınlıktadır. Carrefour'sa hemen karşıdadır. İrili ufaklı marketler de var arkadaşlar. Zemin katta salon, ayrı mutfak, bir oda, bir banyo var. Zemin katta salon, ayrı mutfak, bir oda, bir banyo var. Zemin üstü birinci katta da 4 oda var arkadaşlar. Geniş mi? Geniş bir ev. Bir detay var da mahremiyet anlamında özeline düşkün olan insanlar köşe başı detayına çok önem verirler ki iki tarafı da park. Böyle arz ettik. Şimdi çayır çimeni de gösterdik. Gerçi yağmur sonrası biraz da otlar ıslanmış, bizim de üzerimiz ıslanıyor. Bunu arz ettik arkadaşlar. Şu çayır çimeni bir tara. Arkadaşlar günün birinde gelirseniz dediğim gibi görmek ayrı, duymak ayrı. Emsal evlere göre, rakip evlere göre şu anda en uygun fiyatlı evdir. Bu tarafı gösterdik. Şimdi bu tarafı da göster. Diğer taraftaki parkı da göstereceğiz. Binanın tomografisini iyiden iyiye size özetlemeye çalışacağız. Burası da tekrar yeşil alanımız. Ve kendine ait güzel mi güzel bir havuzu var. Havuz ince uzundur. Böyle kulaç atmak için iyi olur diye düşünüyorum. Bu da havuzu. Binanın etrafını yüksek kara çamlar da süslemiş. Sonra dedik denize 6 kilometre uzaklıktadır. Denize 6 kilometre uzaklıktadır. Arsası 700 metrekaredir. Bu detayı defalarca hatırlatmak istedim. Ve tekrar diyorum, bizim evin iyi olduğunu, emsalsız olduğunu dememize bakmayın. Kendiniz gelin, yerinde görün, emin olun bizimle hemfikir olacaksınız. Bakın çocuk parkı da var karşıda. Tekrar diyorum, yani kimisi diyor ki etrafımda ev olmasın, işte arsalar geniş olsun. Tam aradığı ev derim. Yani o arayışı olanlar için tam aradıkları ev diyebilirim arkadaşlar. Bahçenin içinde, bahçeyi gösterdik. Bahçenin içinde bu alan otopark için düşünülmüş. Diğeri işte evin normal girişi. Taş duvarlar böyle. Üstüne yapay çimler ekebilirsiniz. Yani 1 metre, 1,5 metre tamamen evi kamufle edebilirsiniz dedik. Şimdi bu alandan yol alalım. Bina enerji kimlik belgesi var. Yapı denetimlidir. Deprem yönetmenliğine uygundur. İskana alınmış kat mülkiyetidir. Evet, binanın etrafını tamamen gösterdikten sonra binanın içini de göstereceğiz. Burada da bir depo mahiyetinde tırmığı, çapayı bir şeyi koyarsınız buraya arkadaşlar. 4 tarafını gösterme çabasındayız. Panjurları gösterdik. Çatı çelik çatıdır. Etrafında oğluklar geziyor. Şimdi bu tarafı da gösterelim. Evet, diğer taraf park, diğer taraf yol. Diğer taraf yol, bu taraf yol, park var, diğer tarafta park var. Benim demek istediğim, bunların üstüne bir de benim boyumdan daha yüksek bir çit tasarlanabilir arkadaşlar. Örnekleri görmüşsünüz. Şimdi bu limon çamları da büyümüş. Bu alana da muhtemelen bir duş alanı yapılmış. Yani burada da bir duş alanı yapılmış. Şimdi 4 tarafı dolaşalım. Sonra zaman kaybetmeden evimizin içinde göstereceğiz. Evet, sizi çayır çimene de getirdik. Çayır çimen olaydım loy loy. O türküleri de anımsattı bana. Evet, yağmur da mübarek öyle bir yağdı ki bereket, rahmet. İnşallah kuraklık riskinden de kurtulacağız. Ve havuzu gösterdik. Evet, binanın dış cephesinde bu görmüş olduğunuz desenli kareler yapmışlar ya, bunlar mantolama değil, sıvadan dekorları yapmışlar. Bunlar tuğladır, üstüne de tekrar sıva yapmışlar. Mantolamadan daha sağlam geliyor bana, yani bana sağlam geliyor ki ben de biraz işi biliyorum. Bu çam ağacı yine binayı iyice kamufle etmiş. Evet, binanın kimlik sertifikası burada. Telefonunuzu gelirseniz bize bir sual sormanıza gerek yok.
Buraya kameranızı tuttuğunuz zaman sizi bir web sitesine atar. Evin bütün biyografisini de oradan öğrenmiş olursunuz. Şimdi çelik kapımızdan evimize bir merhaba diyelim. Koridoru bir tarayalım. Sonra burada bir banyo var. Böyle bir yol alalım. Salon ile mutfağa doğru gidelim. Sonra döneceğiz. Merhaba ev. İyi günler evimiz. Merhaba ev. Böyle bir gel. Koridor bu. Tavanları, mavanları, sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını, kotanjantını, bütün trigonometrik açıları hepsini çözmeye çalışıyoruz. Ve merhaba evimiz dedik. Evet, çelik kapıyı kapattık. Burada bir vestiyerimiz var arkadaşlar. Sonrasında burada bir ayak yolu var. Merdiven altında değil, daha rahat, kendinizi böyle hapsedilmiş gibi görmeyeceğiniz bir alandır orası. Evet, orayı da gösterdikten sonra yüzümüz mutfağa çevrili iken bakın mutfağın bir yarım bir tam kapısı var. Bir yarım bir tam kapısı var. Buradan da mutfağımıza merhaba dedik. Hanımefendilerin diyarı. Mutfağın sürgülü kapısı da evet havuz alanına çıkıyor. Mutfak gerçekten geniş. Geniş bir mutfak. Denize 6 kilometre yakınlıkta. Villaların kelime anlamı TDK'da şehrin dışında kırsal alanlarda 2 bilmem kaç katlı bu tip yapılara deniliyor. O yüzden bu yapıları şehrin merkezinde bulmak zor. Burası şişman buzdolabı. Evet bayağı da güzel bir buzdolabı için tasarlanmış. Mikrodalga, ocak üstüne dablumbaz gelecek. Evet yıkama yeri, bulaşık makinesi. Burası da şarküteri için düşünülmüş. Mutfak kayda değer büyük diyebileceğimiz ve bizim ilgimizi çekecek kadar büyük bir mutfaktır arkadaşlar. Mutfağı gösterdik. O banyoyu gösterdik. Merdiven sağlıklıdır. Kenarlarında ledler var, ışıklar var, mermerleri fena değil. Buraya da çamaşır makinesi girebilir. Tekrar diyorum, duymak ayrı, görmek ayrı. Gelin gözünüzle görün. Sağa bakın, sola bakın, kıyıya, köşeye bakın. Her tarafa bakın. En uygun fiyatlı villanın bu villa olduğunu göreceksiniz ki bu tanıtımdan sonra bir arkadaş daha var. O da tanıtacak. O da bizi bekliyor. Bu tanıtımdan sonra bu evin cazip olduğunu siz de fark edeceksiniz ki ivediliklik verir satışına. Ve mutfağı gösterdik, dışarıyı gösterdik. Şimdi salona geldik. Isıtma şekli kalorifer peteklerinin boruları döşeli. Bakın Didim'e doğalgaz gelecek, eli kulağında. Gelirse de buraya en son gelir. Çünkü merkeze, ilk merkezlere gelir. Buralara da işte kırma dökme olmadan petekler takılır. Yerdeki taşlar iyi. Bu ışıklar güzel olmuş. Böyle kimisi bu ışıkları başka o akşam garip isimli yerlerle özdeşleştiriyor. O kelimeleri kullanmamak lazım. Yani orada herkesin bir işi var. Bu renkleri değiştirebilirsiniz. Yani bu renkleri değiştirebilirsiniz. Kimisi de böyle renkli yerler ister. Kimi sarı ceket giyer, kimi siyah giyer, kimi benim gibi kırmızı giyer. Evet, insanların keyfine göre tasarlar, ışıklar değiştirirler. Burası da şöminemiz. Ateş şöminesi, orijinal şömine. Yukarıdaki odanın bir tanesi tam böyle ne diyeceğim, büyük bir oda. Teşbihi bazen yapıyorum. Bu Arap şeyhlerinin odalarına benzer büyük bir harem odası var. Burası da arkadaşlar etti birinci odamız. İçinde banyosu da var. Bu sürgülü kapıdan da dışarı çıkıyor. Çayır çimene doğru bir yüzünü çevir. Evet, elektrik soketleri olanca fazla. Odaların hepsinde televizyonun kabloları vesaire de döşeli. Banyomuz da bu duvarın diğer tarafında. Evet, şimdi banyoyu da gösterelim. Banyo da güzel. Yerdeki çiniler, taşlar, fayanslar da ilgi çekici, güzeldir. Günün birinde bu evi alacaksanız muhtemelen diyorum o bahçeler falan temizlenir. İşte bir iki yerde varsa boya rötuşu onlar yapılır. Ondan sonra siz sağ biz selamet denilir. Ve en üst kata çıktık. Yani zaten 2 katlı. En üst kata çıktık. Burada da 4 oda var. 4 oda var. Böyle o en sondaki odaya doğru git, koridoru iyice betimleyelim. Evet. Betimleyelim. Bu katta 4 oda var. Koridorumuz bu. Bu merdivenden çıktık. Oda dağılımı. Aşağıda bir tane var idi. Burada bir oda var. Burada bir tane var. 2 tane de orada. Şimdi merdiveni böyle teğet geçerek bana doğru gel. Evet. Şimdi zemin katta 3 göz gösterdik. Bir tanesi oda idi. Bir ayrı mutfak, geniş bir mutfak. Bir de salon idi. Salonda şömine de var idi. Zemin üstü 1. kata çıktık. İşte büyük mü büyük bir oda.
odanın devamında, canın durduğu yerde bir de ayrı ekstra odanın devamı diyebileceğimiz giyinme odası olarak tasarlayabileceğiniz bir alan da burada var. Evet. Sevgili arkadaşlar, balkonu da gösterdim değil mi? Şimdi odanın kendisi bu. Odanın devamı da bu arkadaşlar. Odanın devamı da bu. İşte buraya ne yapabiliriz? Dolaplar falan şu alan için idealdir. Burada pencere devamını getirtmez, müsaade etmez. Dolap oradan gelir, buraya kadar bitsin. Sonra buradan bir dolap daha olur. Pencerenin oluşu da ayrı bir artı vermiş arkadaşlar. Ve ikinci odayı gösterdik. Zeminde bir oda var idi. Zemin üstü birinci kata çıktık. İkinci oda diyebiliriz. Şimdi orayı gösterdikten sonra üçüncü odayı göstereceğiz. Umarım ilginizi çekmiş. 14.500.000 TL. 14.500.000 TL. Sonra geldik. Muhterem arkadaşlar. Burası da etti bizim üçüncü odamız. Etti bizim üçüncü odamız. Evet, üçüncü odamız da bu. Üçüncü oda, dördüncü oda, beşinci oda hepsi balkonludur. Bakın arkadaşlar, bu balkona çıkıyor. Bu balkona çıkıyor. Yandaki oda da bu balkona çıkıyor. Yani bu balkon iki odaya ortaktır. Dileyen buradan çıkar, dileyen oradan çıkar. Burayı da gösterdik. Şimdi evet, az önce gösterdiğimiz en büyük oda da bu balkona ortak. 3 oda bu balkona ortaktır. Yerdeki döşemeler parkelerdir arkadaşlar. Odaların içindeki döşemeler parkelerdir demek istedim. Burası da 4. oda, sonra 5. odayı göstereceğiz. Sonra da bakalım, Mevlam dilerim neylerse güzel eyler. Bunun önündeki balkon ufak bir Fransız balkonu andıran ufak bir balkon var. 5. odanın balkonu daha büyük. Bütün odaların balkonu var. İçinde balkonu ufak olan oda bu idi. Ve 5. odaya geldik. Evet, 5. odada evin en çömez odası. Evin en çömez odası, villanın en çömez odası değerli arkadaşlar. Burası da 5. odamız. 5. odada bu. Gösterdik değil mi? Bir de banyo var. 5. oda da bu. Odaların içindeki döşemeler bunlardır. İnsanlar genelde ben granitli, döşemesi granit olan evler paylaşınca deniliyor ki ya keşke böyle yapsaydılar, yani parke yapsaydılar. Parke tanıtınca da granit olsun diyenler var. Bu granittir. Ama bana sorarsanız granit isteyenler için haklılık payı var. Bana sorarsanız parke diyenler için de bu evi tanıtıyorum. Bence her zaman granit parkeden daha iyidir. Zaten yapınca da daha külfetlidir. Ve bu katta ne gösterdik arkadaşlar? 4 oda, 2 banyo. Banyonun bir tanesi koridorda, banyonun bir tanesi o odanın içinde. Onu da arz ettik. Bakın granite bakın. Yani ben tanıtınca insanlar genelde diyor ki o yüzden görmek ayrı, duymak ayrı diyorum. Yaşayan bilir. Bakın ona bakın, buna bakın. Hangisi güzel gösteriyor? Bu. Ben kendi yaptığım inşaatlarda da granit yaparım. Mesela bu da iyi. Bunu sevenler olabilir. Ben şimdi bir beyefendiye inşaat yapıyorum. O da bana dedi ahşap yap. Yok kardeşim zaten ben yapıyorum da ahşap yapmam daha uyguna mal olur. Ya ben dedim ki buraya 600.000 euro para isteyeceksin. Yani işi bilen 600.000 euro para veren bir adam granit ister dedim. Ben granit yaparım. Gider 150-200 lira fazla gitsin ama granit yap. Ve etraflıca gösterdik değil mi Can? Etraflıca bir daha aynı cepheye gidelim. Aynı cepheye gidelim. Kaç dakika oldu cepheden cepheye koşuyoruz? 14. Cepheden cepheye koşuyoruz. Havuz bu. Bakın. Bazı evlerin artıları eksilerinden daha çok. Şimdi diyelim ki bak bu havuz uzun mu? Uzun. Diyelim ki bu havuz buraya kadar geldi, oraya kadar geldi. Ama bu köşe başı ya orası park açık. Şimdi bu havuz buraya kadar da olsa, arada bir ev olsa bunun artısı eksisinden daha çok değil mi? 5 odalıdır. Fiyatı da artı değil mi? Yani şimdi emin olun 17 milyona evler tanıtmıştık, satıldı. Şimdi 20 milyona da var. Geçen bir tane eşyalı, ışıklı bir ev tanıtmıştım.
Biri geldi almak istedi, 440 bin eurodan inmedi. Beyefendi de işte bir rakam söyledi de, şimdi çelişkiye girmeyeyim, yakın bir fiyat söyledi, sonra başka bir yer almış. Dolayısıyla demem şu, 14,5'a samimi söyleyeyim yer kalmadı. Ama dünyanın tekrar sonu değil. Yani ben de isterim işte bir tane böyle 4x4 bulvardan gidince herkes bana baksın. Ama öyle bir dünya yok. Ben de mütevazi bir araç alırım. Dolayısıyla sizin hesabınıza uyarsa alın. Uymazsa kendinizi zorlamayın. Sabah bir video izledim. Sonra kahvaltı masasına oturdum. Bir tane adam birilerine sunum yapıyor. Bilge bir adamdı. Yemin ediyorum diyor, yemin edebilirim 200 yıl sonra diyor kimse bu dünyada kalmayacak. Şu en maksimum 200 yıl sonra diyor. İşte bana sorarsan ben dedemi tanırım. Dedemin dedesinin ismini bilirim ama onun dedesinin ismini bilmiyorum. 200 yıl sonra bizi bilen eden bir şey yok diyor. Fatiha okuyan yok diyor. O yüzden arkadaşlar çok da önemli değil. Yani bulvarda çok arabam olsun da dikkat çeksin, herkes bana baksın. Mantığı ne kadar heyecan verse yanlış bir mantıktır. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak ve mutlu olmak en doğrusudur. O vesileyle bu eve fiyatı uygun mu? Emsal evlere göre 1 milyon kat uygun ama daha uygun evler de var. Ama insanoğlu beşerdir. Şimdi ben de Didim'e ilk geldiğim zaman diyorduk bir kiraya girmeyelim, bir evimiz olsun. Tamam, oldu. Ya ev oldu, araba istedik. Araba aldık, yok daha iyisini istedik. Ondan sonra bir evimiz oldu, dükkan istedik. Bir dükkan oldu, bir arsa istedik. Yok bilmem ayda bir gömlek aldık, başka bir gömlek. İşte böyle insanın gözü doymaz. O yüzden bu ev standartlarına göre uygun mu? Gerçekten uygun. Bak gerçekten uygun. Beni bilen bilir. Bak gözlüğümü de çıkardım, gözünüze bakıyorum. Uygundur. Ama Türkiye'de evler ne kadardır? 5 milyonluk ev de var. Şimdi ben bazı videolarımda da diyorum. Kardeşim şimdi adamın suyu yoksa, ekmeği yoksa, peyniri yoksa, yumurtası yoksa, makarnası yoksa makarna ağlayıp sızlarız. Açtır bu. Ama adamın bilmem rakısı, mezesi, bilmem şapşukası yoksa ne ilgisi var? Yani bu adam keyfe keder. Dolayısıyla bu evler lüks evlerdir. Yani ben kendi evlerimi de tanıttım. 6,5'a taksitli. Vallahi 6,5'a Hisar Mahallesi'nde evler var. Didim Akbük'te bir tane ev var. 6 milyon, 5 milyon. Kardeşim 7 milyon bilmem kaça tanıttım. Hani zorda kalsan yapı denetimli deprem yönetmeliğine birkaç yaşında 2 göz odalı evler de var. Ben İstanbul'a gittim. Dünyanın başkentidir İstanbul. Baktım gökdelen gibi binalar var. Büyük büyük binalar. Onlar insan değil mi o apartmanlarda oturuyorlar? Yani insanlar balkona çıkamıyor. O yüzden arkadaşlar bu ev tekrar diyorum uygundur. Parkı bir daha gösterelim mi? Parka doğru gidelim. Yani gelirseniz biz size eşlik ederiz, gösteririz. Ama dediğim gibi bölgenin en uygun evidir. Buna da uygun mu diyorsun? Uygun olan hiçbir şey yok. Ben dün bir araca lastik alacaktım. Lastikçiye gittim. Lastik patlamış dedim. Kaç para dedi? 400 TL. O dedim vallahi gerçekten pahalı, bir yama yapacak. Dedi abi senin bindiğin araba kaç paraydı? Dedi 60 bin lira mı ne? Bir tane Passat. Evet. Dedi şimdi kaç para? Dedi bence 2.000 lira yapar. Vallahi dedim öyle. İşte dedi böyle olmuş. Yani standartlarına göre ucuz. Kim Passat'a biniyor değil mi? Birileri diyor bunların arabası. Kimi de onu beğenmiyor. Durum bu. O yüzden kanaat sahibi adam bilir. Bu ağaç ayrı bir kültür. Yani bu ağaç zaten ağaç oldu mu her şey. O ağaç ayrı. Köşe başı. Ondan sonra ev güzel ama ben güzele güzel demem. Güzel benim olmayınca İnşallah en güzel evler sizin olur. En güzel kalp güzellikleri de, en güzel kanaat da sizin olur. Saygılarımla 14 milyon 500'lük ev size, kime kısmetse ona hayırlı olsun. İyi günler diliyorum.